Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz, iki şiş, iki renkli çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde açık kahve ve sarı tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Hemen patiğimi de göstereceğim. İşte hanımlar, patiğimiz bu şekilde. Çok güzel, çok şık bir patik oldu ve patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok hanımlar. Tabanımız bu şekilde. Topuk kısmı böyle. Gayet güzel, şık bir model oldu. Patiğimizin üst bölümüne şöyle 2 tane Beyoğlu taşlarından diktim. Dileyen buraya düğme de dikebilir. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimizi şu kenar bölümünden, bilek bölümünden başlıyoruz. Sonra bu kenarlardan artırma yaparak bu bölümü tamamladıktan sonra tabanı ve ardından topuk kısmını örerek patiğimizi bitiriyoruz hanımlar. Patiğimize ben kahve ipim ile bilek bölümünden 70 ilmek olarak başlayacağım. Şöyle ipimin ucunda bir miktar bir ip bırakıyorum. Toplam buraya 70 adet ilmeğimi atıyorum. Bu şekilde. Şöyle ikinci ilmeğim, üçüncü ilmeğim, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde 70 ilmeğimizi atalım gelelim. Evet hanımlar, 70 ilmeğimi attım geldim. Hemen şu kenarına, şu bölüme şöyle bir düğüm atıyorum. Şuradaki fazla ipimizi hanımlar kesiyorum. Ucunda kalan ipimizi şöyle kestim. Patiğimizin bu bölümünde hanımlar tam olarak şu bölümde haroşa örgü yapacağız. Ben haroşa örgüyü örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Öncelikle şöyle kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeklerimi sırasıyla haroşa yani düz olarak örüyorum. Bu şekilde düz örgü uygulaması yapıyorum. Şöyle baktığımızda hanımlar buraya bir diş haroşa düşüyor. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi haroşa ördüm geldim hanımlar. Geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi burada yine ilmeklerimizi haroşa devam edeceğiz. Şöyle kenar ilmeğini aldım. Ön yüzdeyim hanımlar. İlmeklerimizi yine sıra sonuna kadar haroşa olarak öreceğiz. Ardından arka yüze döneceğiz. Yine arka yüzde de ilmeklerimizi haroşa yani düz olarak örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, bakın sıra sonuna kadar dediğim yere kadar ördüm. Şu an ön yüzdeyim. Ön yüzde şurada 2 diş haroşam oluştu. Artık sarı ipime geçiş yapacağım. Hemen sarı ipimi ekliyorum. Burada renk geçişi olduğu için hanımlar şöyle ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Yanına ikinci ilmeğimi de yine sarı ipim ile ördüm. Bu aşamada kahveyi kullanmayacağız. Sarı ile devam edeceğiz. Ön yüzde ve arka yüzde sarıyı öreceğiz. Sonraki sıra kahveyi. Sonra sarıyı, kahveyi sırasıyla ikişer sıra ilmeklerimizi öreceğiz. İlk 2 ilmeğimi sarı ile ördüm hanımlar. Şimdi bir kahveyi örmeden alıyorum. Yanına bir ilmek sarı örüyorum. Bir kahveyi örmeden alıyorum. Bir ilmek sarı örüyorum. Bu şekilde. Bir kahveyi örmeden alıyorum. Bir ilmek sarı örüyorum. Bu şekilde hanımlar bu kenara 27 ilmeğimizi bu şekilde öreceğiz. Yani şu bölümü yapıyoruz. 27 ilmeği bu şekilde öreceğiz. Örelim bir miktar, sonra ilmekleri sayalım. Bakın bir tane kahveyi örmeden alıyorum. Bir sarı örüyorum. Bir kahveyi örmeden aldım. Bir sarı. Bir kahveyi örmeden aldım. Bir sarı. Bu kenardan 27 adet ilmeğimizi bu şekilde öreceğim. Bir sayalım hanımlar. Kenarda kaç ilmek olmuş? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Tamına 27 ilmeğimizi örmüşüz. Buralarda hanımlar şöyle 27 ilmekten sonra şuraya ayracımı takıyorum. Şimdi hanımlar şu orta bölümü yapacağız. Bu orta bölüme 16 tane sarı öreceğim. Fakat 27 ilmekten sonra ayracımı taktıktan sonra artırmamı yapıyorum. Bakın ilk artırmamı buraya yaptım. Şimdi ortaya 16 ilmek sarı öreceğim.
1, 2. Bu sarıları tamamen haroşa olarak örüyoruz. 16 sarımı öreceğim. 3 oldu. Şu artırdığım ilmeği saymadım. Bakın artırdığım ilmekten hariç 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ilmek ördüm. 16 ilmekten sonra şuraya yine artırma yapıyorum. Hanımlar, şimdi burada da 27 ilmeğimiz var. Şimdi sayalım dilerseniz. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. 27 ilmek de burada var. Hemen 27 ilmeği de şuradan ayırmak için bir ayraç taktım. Şimdi buradaki işlemin aynısını yapacağız. Ortadaki ilmekleri ördükten sonra bir kahveyi örmeden alıyorum, bir sarı örüyorum. Bir kahveyi örmeden aldım, bir sarı ördüm. Kahveyi örmeden alıyorum, bir tane sarı örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. Kenardaki 27 ilmeğe model bitene kadar aynı işlemi yapıyoruz hanımlar. Devam ediyorum yine. Bir ilmek kahveyi örmeden alırken bir ilmek sarıyı örüyorum. Bu şekilde. Sarı ile desenimizi böyle kuruyoruz. Bakın bir kahveyi örmeden aldım. Son 2 ilmeğimi örüyorum sarı ile. Ön yüzde artırmamızı da yaptık. Modelimizi de kurduk. Şimdi arka yüzdeyim. Arka yüzde hanımlar, kenar ilmeğini örmeden aldım. Sarı ilmeklerimi normal düz yani haroşa örüyorum. İpi arka yüze doğru aldım, kendime doğru. Kahveleri yine örmeden alıyorum. Sarılarımı haroşa örüyorum. Kahveleri örmeden alıyorum. Sarı ilmeğimi ördüm. Kahvemi örmeden aldım. Bu şekilde arka yüzde ilmeklerimizi örüyoruz. Ön yüzde artırmalarımızı yapmıştık. Arka yüzde artırma işlemi yapmıyoruz hanımlar. İlmeklerimizi haroşa örüyoruz. Sadece bu kahve ilmeklerimi örmeden alıyorum. Sarı ilmeklerimi örüyorum. Bakın kahve ilmeğimi örmeden aldım. 27 ilmeğe geçtim. Ayracımı tekrar şuraya alıyorum. Ortadaki ilmeklerimi haroşa örüyorum. 16 ortaya sarı örmüştük. Sağa ve sola birer tane artırma yapmıştık. Ortada 18 tane sarı ilmeğimiz oldu. Bu şekilde bakın yine ayracımı şöyle alıyorum. Sağ şişime. Kenardaki 27 ilmeği yapacağız. Yine kahvemi örmeden aldım. Sarı ilmeğimi düz örüyorum. Kahve ilmeklerimizi hanımlar örmeyeceğiz. Sarı ilmeklerimiz haroşa örülecek. Son bir sarı ilmeğimi ipimi kendime doğru alıyorum. Örmeden alıyorum. Çünkü ön yüze renk geçişi yapacağımız için sonuncu ilmeğimi örmedim. Şimdi kahve ipime geçiyorum. 2 sıra sarı ile ördük. Hanımlar, kahve ipimiz ile ilmeklerin tamamı haroşa olarak örülecek. Orta kısımda artırmalara devam edeceğiz yalnız. Hemen 27 ilmeği ördükten sonra, yani ayraca kadar ördükten sonra yine artırmamızı yapacağız hanımlar. Orta kısımlarda ön yüzde hep artırma işlemi yapıyoruz. Bunu unutmayalım. Öncelikle kenardaki 27 ilmeğimi örüyorum. Bakın tamamını örüyorum. Hem sarı hem kahve ilmeklerimi. Kahve ipimiz ile hanımlar yapacağımız işlem bu. Hepsini öreceğiz ilmeklerin. Bakın ayracıma kadar ördüm 27 ilmeğimi. Ayracımı hemen sağ şişime aldıktan sonra ayraçtan hemen sonra, yani 27 ilmekten hemen sonra kenara yine bakın ilmek attım. Artırmamı yaptım. Diğer ayracıma kadar olan ilmekleri öreceğim. Ayracınız yoksa şuralara bir ip falan da takabilirsiniz hanımlar. İpten ayraç falan da yapabilirsiniz. Zaten modelin yeri bakın. Şu kenardaki 27 ilmekten oluşan modelin yeri belli. Hani ayraca bile gerek kalmıyor normalde. Bakın buradaki 27 ilmeğimi ördüm. Hemen bu sol kenara da artırmamı yapıyorum. Burada 27 ilmekten hemen sonra, burada da 27 ilmekten hemen önce artırmamızı yaptık. Tekrar bakın ayracımı sağ şişime alıyorum. Kalan 27 ilmeğimi haroşa örüyorum. Ön yüzde bu şekilde artırmaları yapıyoruz. Burada 27 ilmekten sonra artırma yapıyoruz. Burada da 27 ilmekten önce artırmamızı yapıyoruz. Şu kenarlardan ilmekler artarak gidiyor. Yani modelde şu ortadaki haroşalı ilmek sayımız
artmış oluyor böylece. Devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi örüyorum. Bu şekilde ilmeklerin hepsini ördük. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Hanımlar arka yüzde artırma işlemi yok. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını, normal artırma falan yapmıyoruz arka yüzde. Haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi haroşa ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Şöyle yine sarı ipime geçiş yapıyorum. Bakın ikinci sarı modelimizi yapıyoruz. Yine kenardaki 27 ilmeğe model kurulumu yapacağız. Renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örerek başladım. İkinci ilmeğimi de sarı ile ördükten sonra bakın alttaki işlemin aynısını yapıyoruz. Bir kahve örmeden alıyorum, bir sarı örüyorum. Bir kahve örmeden alıyorum, bir ilmek sarı. Bir kahve örmeden aldım, bir sarı. Bir kahve örmeden aldım, bir sarı. Bir kahve örmeden aldım, bir sarı örüyorum. Kenardaki ayrıca kadar böyle yapıyoruz hanımlar. 27 ilmeğe model kurulumu yapıyoruz. Bu model bitene kadar kenardaki 27 ilmeğe aynı işlemi uygulayacağız. Bakın ayracıma kadar geldim. Bir kahveyi örmeden aldım. 27 ilmekten sonra ayracımı sağ şişime aldım. Hemen artırmamı yapıyorum. Her seferinde ortadaki haroşalı ilmek sayımız artmış oluyor hanımlar böylece. Şimdi artırmamı yaptıktan sonra diğer ayraca kadar olan ilmeklerimi öreceğim. Ve orada da artırmamı yapacağım. Her seferinde ön yüzde ilmek sayısı ikişer ikişer artacak. Bakın ayracıma kadar ördüm. Bu 27 ilmeğe kadar soldaki. Hemen buraya da artırmamı yapıyorum. Ayracı sağ şişime aldım. Kenardaki 27 ilmeğime modelimi kuracağım. Şöyle ayracımı takıyorum. Bir kahve örmeden alıyorum, bir sarı. Bir kahve örmeden alıyorum, bir sarı. Sıra sonuna kadar modelimi kuracağım. Patiğimiz bu şekilde yapılıyor hanımlar. Bir sıra kahve, bir sırada sarı ipimizi kullanıyoruz. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine kenar ilmeğini örmeden aldım. Sarı ilmeklerimi düz örüyorum. Kahveleri örmeden alıyorum. Sarıyı düz örüyorum. İpim bakın arka yüzde yani benden tarafta. Kahveyi örmeden alıyorum. Yine kenardaki 27 ilmeğimi bu şekilde örüyorum. Ayracıma kadar olan ilmeklerimi. Bakın şöyle kahveyi yine örmeden aldım. Ayracımı hemen sağ şişime alıyorum. Artırdığım ilmek dahil ortadaki ilmeklerimin tamamını sarı ile haroşa örüyorum. Ortalar haroşa. Her artırmada ortadaki haroşalı ilmek sayısı ikişer ikişer artıyor. Bakın ayracıma kadar ördüm. Şu artırdığım ilmekte ördüm. Ayracımı sağ şişime alıyorum. Burada da modelime arka yüzde devam ediyorum. Kahve ilmeğimi örmeden aldım. Sarımı örüyorum. Kahveyi örmeden aldım. Sarıyı örüyorum. Sıra sonuna kadar yine modelimizi yapmaya devam ediyoruz. Model bu şekilde devam ediyor hanımlar. İpi aradan geçirip arkaya doğru aldım. Sonuncu ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi hanımlar kahve ipimize geçeceğiz. Kahve ipimizle önceki arada yaptığımız gibi kenardaki 27 ilmeğe kadar öreceğiz. Artırma yapacağız. Aradakileri haroşa öreceğiz. Sonra bu soldaki 27'den önce yine artırmayı yapacağız. Kalan 27'yi haroşa öreceğiz. Arka yüzde yine ilmeklerin tamamı haroşa örülecek.
Ardından tekrar sarıya geçeceğiz. Aynı işlemi yine tekrar edeceğiz hanımlar. Kenardaki 27 ilmekler sabit kalacak. Aynı modeli kurmaya devam edeceğiz. Sadece orta bölümdeki haroşalı ilmek sayısı artacak. Şişimize biz 70 ilmek olarak başlamıştık. Bakın şu sarıda 2 artırma yaptık. Kahvede 2, sarıda tekrar 2. Toplam 6 ilmek artırdık. 76 ilmeğimiz oldu hanımlar. Biz bu işleme şişimizde 96 ilmek olana kadar devam edeceğiz. 96 ilmek olana kadar da bakın toplamda hanımlar bu sarı desenimden kaç tane yapmışım sayacağım. Bakın sarıları sayıyorum sadece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sarı modelden kurmuşum. Şimdi birlikte zaten ikisini yaptık. Burada hanımlar toplamda 96 ilmeğimiz olana kadar modelimize devam edelim. Gelelim ardından buluşalım hanımlar. Sonrasında birlikte devam edeceğiz. Evet hanımlar, burada 96 ilmeğim olana kadar modelimi ördüm. 7 tane de sarı desenimden kurdum. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artık artırma yapmayacağız. 96 ilmek ile patiğimizi örmeye devam edeceğiz. Bu aşamada artık sarı ipimizi kullanmayacağız. Sadece kahve ipimiz ile ilmeklerimizi öreceğiz hanımlar. Bakın hepsini kahve ile öreceğiz. Sarı ipimi de burada keseceğim. Şöyle ucunu kesiyorum. Sarı ipimin ucunu kahveye düğümleyeceğim. Şöyle patiği bir sökülmesin diye düğümümü de attım. Şimdi haroşalarıma devam edeceğim. Artık artırma yapmayacağız hanımlar. İlmeklerin tamamını kahverengi ipimiz ile haroşa olarak öreceğiz. Bu şekilde 96 ilmek ile haroşalarımızı öreceğiz. Hanımlar, bu bölümde toplamda 4 diş haroşa olana kadar haroşalarımızı örmeye devam edeceğiz. 4 diş haroşamız olacak. Bakın başlangıçtaki diş haroşamız vardı. Hani bu şekilde düşünün. Burada 4 diş haroşa olacak. Yani şu bölümde. Bakın sayalım. 1, 2, 3, 4 diş haroşamız var. Bu bölüme hanımlar 96 ilmek ile 4 diş haroşamızı örelim gelelim. Evet hanımlar, şu bölüme toplamda 4 diş haroşamı ördüm geldim. 1, 2, 3, 4. Şimdi burundan başlayarak tabanımızı öreceğiz hanımlar. Buruna şuradan 8 ilmek olarak başlayacağız. Tabanda 14 ilmek olana kadar yanlardan ikişer ikişer ilmeği toplayacağız. Sonrasında 14 ilmek olarak tabanımızı öreceğiz. Şişimizde hanımlar 96 ilmek var. Bunun 8 ilmeği orta kısma, yani burun kısmına ayırınca geriye 88 ilmeğimiz kalıyor. Bu 88 ilmeği de iki yana eşit olarak paylaştırınca kenarlara 44'er ilmek düşüyor. Öncelikle ön yüzde bu sağ kenardayım. Tabanımızı örebilmek için hanımlar bu kenardan şu kenar ilmeğimizle birlikte toplam 44 ilmeğimizi örmemiz gerekiyor. Bu şekilde hanımlar bu kenarımıza 44 ilmeğimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, bu kenara 44 adet ilmeğimi ördüm. Şimdi patiğimizin burun kısmı için bir 8 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi saydığımızdan da şu kenarda da 44 ilmeğimiz kalıyor. Ardından hanımlar şöyle geri dönüyorum. 8 ilmek ördükten sonra şöyle ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu ortadaki 8 ilmeği öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tekrar geri döndüm. Buruna ayırdığımız 8 ilmek ile buraya bir diş haroşa ördük. Şimdi yanlardan ikişer ikişer ilmekler toplayacağız. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 8 ilmeğimi öreceğim öncelikle. İkinci, üçüncü, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yan taraftan 2 adet ilmeği keserek örüyorum. Kesim yaptım, bu bir ilmeği de ortaya ekledim. Ortada 9 ilmek oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi de şu kenardan 2 adet ilmeği keserek örüyorum. Bunu da ortaya ekledik. Ortada 10 ilmek oldu. Ortada 14 olana kadar bu işleme devam edeceğiz. İpim karşıda, yine ilk ilmeği aldım. 10 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan taraftan yine 2 ilmek keserek örüyorum. Bunu da ortaya ekledim. 11 oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11. Yan taraftan yine şu 2 ilmeği keserek ördüm. Bunu ortaya ekledik yine. Orta kısımda hanımlar 12 ilmek oldu. Tekrar geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. 12 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yan taraftan 2 adet ilmeği yine keserek örüyorum. Bu kesim yaptığım ilmeği de ortaya ekledik. Ortada 13 oldu. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 13 ilmeğimi öreceğim hanımlar. 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yan taraftan yine 2 ilmek keserek ördüm. Bunu da ortaya ekledim. Ortada böylece 14 ilmeğimiz oldu. Artık 14 ilmek üzerinden patiğimizin tabanını öreceğiz. Şöyle ki tabanda 14 ilmeğimiz var. 13'ünü öreceğiz. 14. ilmekte kesimimizi yapacağız. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 13 ilmeğimi örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. ilmekte hemen yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Ardından geri döndüm kesimden sonra. Yine 13 ilmek öreceğim. 14. de kesimi yapacağım. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ilmekte yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Tabanımız bu şekilde örülecek hanımlar. Şöyle baktığımızda her seferinde ilmek saymaya gerek yok. Taban ile kenar arasında ayrık bir görüntü var. Şimdi ilmeklerimi saymadan öreceğim. Tabanda son bir ilmek kalana kadar. İlmeklerimi örüyorum. 13 ilmek, yani tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Sonuncu ilmekte kesimimi yapacağım. Bakın tabanda son bir ilmek kaldı. Bunu alıyorum. Yanından da bir ilmek aldım. İkisini keserek örüyorum. Geri dönüyorum hanımlar. İpim karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. Şöyle baktığımızda taban ile kenar arasında yine bakın ayrık bir görüntü var burada. Tabanda yine son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son bir ilmek burada. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Patiğimizin tabanı 14 ilmekle bu şekilde örülecek hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol taraftaki ilmeklerimiz bitene kadar devam edeceğiz. Kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 14 ilmeğimiz kalacak. Şimdi birlikte patiğimizin tabanını tamamlayalım gelelim. Ardından topuğumuza başlayacağız. Evet hanımlar, patiğimin tabanını 14 ilmek olarak bu şekilde ördüm ve geldim. Şimdi şu arka bölümünü yapacağız. Yani şu bölümü 14 ilmekle arkayı öreceğiz. Bu aşamada yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Yani bakın son 2 ilmeğim kaldı burada. Bu ikisini birlikte keserek ördüm. 13 ilmek kaldı. Şimdi burada kenar ilmek yerleri var hanımlar. Bakın şuralarda V şeklinde. Buradaki kenar ilmek yerine girerek, ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Tekrar 14 ilmeğim oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz, hem de arka bölümleri bu kenarlara eklemiş oluyoruz. Şimdi geri döndüm hanımlar. İpim karşıda, yine ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum ilmeklerimi. Bakın son 2 ilmeğim. Burada da yine 2 ilmeği keserek ördüm. Bu sağ kenardan ilmek çıkartırken geri dönüyorum. Ön yüzde çıkaracağım. Öyle daha kolayıma gidiyor. Şimdi şurada da bakın kenar ilmek yerine şurası ilmek çıkarıyorum. Tekrar hanımlar burada 14 ilmeğimiz oldu. Diğer ilmeklerimi öreceğim. Patiğimizin arkasında yapacağımız işlem bu. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarıyoruz. Bakın yine son 2 ilmeğim kaldı. İkisini kestim ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi yine kestim.
Geri dönüyorum çünkü sağ kenarda ön yüzde ilmek çıkarıyordum. Bir diğer kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarıyorum. Patiğimizin arkası böyle yapılacak hanımlar. Biz bu işleme bakın şuraya ve şuraya gelene kadar, yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi patiğimizin arkasını son kenar ilmek yerlerine gelene kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimin arkasını ördüm geldim. Şimdi ilmeklerimi keseceğim. İkişer ikişer toplayarak kesim işlemini yapıyorum. İlmeklerin tamamını kesiyoruz. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Bu aşamada hanımlar şu kenarda tümsek bir görüntü oluşmasın diye tığım ile şöyle dibine sık iğne tekniğiyle batarak burayı düzlüyorum. Bir tane de zincir çektim. Şu ipi kesiyorum. Şimdi şu iplerin ucunu bir gizleyeceğim hanımlar öncelikle. Bu ipler ayağa giyince arkadan çıkmasın, çirkin bir görüntü oluşturmasın diye şöyle ilmek aralarına girerek iplerimin ucunu gizliyorum. Evet, bir de şurada ipimiz vardı, yokmuş, tamam. İplerimizi gizledik hanımlar. Patiğimizin arka bölümünü bitirdik. Şimdi şurada küçük bir dikişimiz var. Burayı birleştireceğiz. Tam ortadan hanımlar şöyle iğneme yine kahve ipimden şöyle küçük bir taktım. Tam ortaya denk gelecek şekilde. Bu aşamada hanımlar şu sarı olan yerden şuradan itibaren başlayarak ilmekleri sayarak ortayı bulabiliriz. Bu sarı ilmeklerden 16 tane vardı. Yanlara birer tane de artırdık. 18'di. 9. ilmeği bulduğumuz anda ortayı buluruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın şurası tam orta oluyor. Şu şekilde. Şu şekilde şurası tam ortamız oluyor. Tam buradan itibaren hanımlar şöyle arkadan ipimi takacağım. Şöyle burada birleştirme işlemini yapacağız. Şöyle iğnemi çıkarıyorum buradan. Sırasıyla bakın hemen dibindeki kenar ilmek yerine battım. Sırasıyla bu yanlardan şöyle kenar ilmek yerlerine girerek şu şekilde bu bölümü birleştiriyoruz. Sonra hemen yan taraftaki kenar ilmek yerine girerek burayı şöyle topluyorum. Karşılıklı olarak şöyle burayı toparlıyoruz. Hemen şuraya girdim. Sonra karşıdaki kenar ilmek yerine şuraya gireceğim. Bakın şöyle alttan giriyorum. Dikiş izi belli olmasın üst bölümde diye. Sonra tam karşıdan giriyorum. Şuradan. Alttan giriyorum. Direkt karşıdan çıkıyorum. Şöyle. Burayı bakın şu şekilde birleştiriyoruz. Zaten dikişi yaptıkça üst görünecek. Hani taban tarafta falan olmadığı için bu dikiş batmıyor. Ayağa batan bir tarafı yok. Sırasıyla şöyle kenar ilmek yerlerine girerek burayı birleştiriyorum. Ve karşı taraftan alttan girdim. Şöyle üstten çıktım. Şu haroşaların sonuna gelene kadar hanımlar, yani tam olarak şu bölümlere bakın, şuralara gelene kadar bu işleme devam ediyorum. Şöyle karşıdan da şöyle girerek burayı da birleştirdim. Bakın burayı bu şekilde birleştirmiş olduk. Son kez şuraya da girerek bakın şu karoşaların olduğu bölüme kadar, yandaki modelli yere kadar bu birleştirme işlemini yaptım. Şimdi iç taraftan şöyle ipimi sıkılayıp buradan keseceğim. Şöyle şuralara şöyle girerek ipimin ucunu sıkılayacağım buraya. Artık bu ipimi kesiyorum. Patiğimizin bu bölümünü yaptık hanımlar. Şöyle birleştirme işlemini yaptık. Birazdan buraya taşlarımızı da dikeceğim. Sizler dediğim gibi buraya düğme de yapabilirsiniz. Düğme de dikebilirsiniz.
Patiğimizin görüntüsü şu. Ben bir de patiğimizin kenarına şöyle sarı ipimle kenar oyası yaptım. Şimdi hemen kısaca sizlere kenar oyamı nasıl yaptığımı da göstereyim. Şöyle sarı ipim ile bir ilmek oluşturuyorum. Patiğimizin şu kenarında bakın kesim yaptığımız yerden itibaren ilmeğimi buraya şöyle sabitledim. Hemen sıradaki kenar ilmek yerine batarak buraya şöyle bir sık iğne oluşturuyorum. Yapacağımız işlem şu hanımlar. Kirpikler yapacağım şimdi. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine batarak bu 3 zincir ile bir kirpik oluşturuyorum. Bu aşamada kirpiğimi sabitlerken sıradaki değil bir sonraki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Bakın ilkini yaptık. Şimdi ikincisini yapacağız. Sık iğnemizi yaparken hemen sıradaki kenar ilmek yerine batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine batarak şöyle kirpik oluşturuyorum. Ve kirpiğimi sabitlerken sıradaki değil bir sonraki kenar ilmek yerine batıyorum. Bu şekilde. İkisini yaptık. Şimdi üçüncüyü yapalım. Sık iğnemi yapacağım. Hemen sıradaki kenar ilmek yerine batıyorum. 3 zincir çektim. Bu sık iğnenin içine batarak kirpik oluşturuyorum. Bu kirpiğimi sabitlerken sıradaki değil bir sonraki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Bu şekilde yapıyoruz. Hanımlar patiğimizin çevresini bu şekilde kenar oyamızı yaparak dolanıp gelelim. Evet hanımlar kenar oyamı yaptım geldim. En son şuraya bir zincir çekip artık sarı ipimi kesiyorum. Kenar oyamızı tamamladık. Hemen bu ipimin ucunu da gizleyeceğim. Bu şekilde. Kenar oyamız bitti. Şimdi patiğimizin şu üst bölümüne bakın. Şuraya şu taşlarımızı dikeceğim. Bu taşların alt taraftaki delikleri ince olduğu için şöyle normal dikiş ipiyle ve daha ince bir iğneyle dikeceğim. Dediğim gibi elinizde bulunan düğmeleri kullanabilirsiniz ya da böyle sade de bırakabilirsiniz. Tamamen bu isteğinize bağlı değişir. Hemen dikişini de şöyle yapıyorum hanımlar. Şöyle alttan iğnemi çıkaracağım öncelikle. Şu taşların bakın arkada delikleri var. Buralardan girerek dikeceğim. Bu şekilde dikiş işlemini yapacağız hanımlar. Şöyle tekrar alttan şöyle iğnemi çıkarıyorum. Altta da şöyle bakın delikleri var. Oradan da gireceğim. Şöyle ipimde biraz oya yapılan şu naylon ipler var ya onlardan bir ipim de sağlam. Hani bu şekilde taşlarımızı dikiyoruz hanımlar. Ya da düğmemizi artık ne kullanacaksanız. Şimdi ben diğer taşımı da aynı şekilde buraya dikip geleceğim. Evet hanımlar taşlarımı buraya diktim ve geldim. Patiğimizi tamamladık. Patiğimiz bu şekilde. Hemen manken ayağıma da giydireceğim. Birlikte görelim. Bakın haroşa örgü olduğu için çok esnek ayağı saran bir model. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Birlikte ayağımızda da görelim patiğimizi. Çok güzel, çok şık, zarif bir model oldu. Üstelik çok da kolaydı. Ben çok beğenerek yaptım, severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Evet hanımlar patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Çok şık, güzel bir model oldu. Tabanımız, patiğimizin topuk kısmı, diğer kenarımız, üst bölümü. Bakın model bu. Evet hanımlar yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.